Teknoloji mi, strateji mi? Savunma sanayinde öncelik nerede? Türkiye penceresinden savunma sanayine bakıyoruz. Bu kanalda gelişmeleri yüzeyden değil, bağlamı, etkisi ve dengesiyle ele alıyoruz. Burası son kale, son hat, son denge. Savunma sanayinde en sık karşılaşılan sorulardan biri, teknoloji mi daha önemlidir, yoksa strateji mi sorusudur. Bu soru ilk bakışta basit gibi görünse de savunma sanayinin temel tartışma alanlarından birini oluşturur. Çünkü teknoloji ve strateji çoğu zaman birbirinin alternatifi gibi sunulur. Oysa bu iki kavram savunma sanayinde rakip değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Teknoloji, savunma sanayinde kullanılan araçları ve kabiliyetleri ifade eder. Radarlar, sensörler, platformlar, yazılımlar ve altyapılar bu kapsamda değerlendirilir. Strateji ise bu araçların hangi amaçla, ne zaman ve nasıl kullanılacağını belirleyen çerçevedir. Bu nedenle teknoloji, stratejinin uygulama aracıdır. Strateji ise teknolojinin yönünü tayin eder. Savunma sanayinde yalnızca teknolojiye odaklanan bir yaklaşım çoğu zaman beklenen sonucu üretmez. Çünkü ileri teknolojiye sahip olmak, bu teknolojinin doğru senaryolarla eşleştirilmediği durumlarda avantajdan çok risk yaratabilir. Yanlış yerde, yanlış zamanda ve yanlış bağlamda kullanılan bir teknoloji, savunma mimarisinde kırılganlık oluşturur. Bu noktada savunma sanayinde önceliğin ne olması gerektiği sorusu önem kazanır. Öncelik, en gelişmiş teknolojiyi üretmek mi, yoksa bu teknolojiyi doğru stratejik çerçeveye oturtmak mı? Sorusu, günümüz güvenlik ortamında cevabını açık biçimde vermektedir. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu analizleri değerli buluyorsanız, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu bakış açısının büyümesine destek olabilirsiniz. Hedefimiz 50.000 aboneye ulaşmak. Bu hedef yalnızca bir sayı değil, daha güçlü analizler, daha fazla araştırma ve daha geniş etki alanı demek. Yorumlarınız ve paylaşımlarınız bu kanalın görünürlüğünü doğrudan artırıyor. Düşüncenizi mutlaka yazın. Şimdi analizimize devam edelim. Modern tehditler statik ve öngörülebilir değildir. Tehditler hızlı değişir, farklı alanlarda eş zamanlı olarak ortaya çıkar ve çoğu zaman doğrudan askeri nitelik taşımaz. Böyle bir ortamda savunma sanayinin başarısı yalnızca teknik üstünlükle ölçülemez. Asıl başarı, bu teknik kabiliyetlerin hangi stratejik hedeflere hizmet ettiğinin doğru biçimde tanımlanabilmesidir. Teknoloji odaklı bir savunma yaklaşımı kısa vadede etkileyici sonuçlar üretebilir. Ancak uzun vadede stratejiyle desteklenmeyen teknolojik yatırımlar sürdürülebilir değildir. Savunma sanayinde sürdürülebilirlik, insan kaynağı, bakım onarım kabiliyeti, entegrasyon ve doktrin uyumuyla mümkündür. Strateji, savunma sanayine yön verirken aynı zamanda öncelikleri de belirler, hangi alanlarda yatırım yapılacağı, hangi kabiliyetlerin geliştirileceği ve hangi risklerin kabul edilebilir olduğu stratejik değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle savunma sanayinde teknoloji kendi başına bir amaç değil, stratejik bir araçtır. Günümüzde savunma sanayinde öne çıkan yaklaşımlardan biri, ihtiyaç temelli teknoloji geliştirme anlayışıdır. Bu anlayışta önce stratejik ihtiyaçlar belirlenir, ardından bu ihtiyaçlara cevap verecek teknolojik çözümler geliştirilir. Bu yöntem, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve gereksiz teknoloji yatırımlarının önüne geçer. Türkiye savunma sanayinde son yıllarda bu yaklaşımın güçlendiği görülmektedir. Savunma projeleri artık yalnızca teknik yeterlilik üzerinden değil, stratejik katkı üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu durum, savunma sanayinin olgunluk seviyesinin arttığını gösterir. Teknoloji ve strateji arasındaki denge,
Aynı zamanda savunma mimarisinin sağlamlığını da etkiler. Stratejik hedeflerle uyumlu olmayan teknolojik çözümler mimaride uyumsuzluk yaratır. Bu uyumsuzluk entegrasyon sorunlarına ve operasyonel zorluklara yol açabilir. Bu bağlamda savunma sanayiinde asıl soru hangi teknoloji daha ileri değil, hangi teknoloji hangi stratejik boşluğu dolduruyor sorusu olmalıdır. Bu soru sorulmadığında savunma sanayi yalnızca vitrin projeleri üretir. Sonuç olarak savunma sanayinde öncelik tek başına teknoloji ya da tek başına strateji değildir. Öncelik bu iki unsur arasındaki uyumu doğru kurabilmektir. Bu uyum sağlandığında savunma sanayi yalnızca güçlü değil, aynı zamanda sürdürülebilir, dengeli ve öngörülebilir bir yapıya kavuşur. Bu analizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Savunma sanayi yüzeyden bakıldığında görünenle değil, arka plandaki strateji, entegrasyon ve karar mimarisiyle anlaşılır. Eğer bu bakış açısını değerli bulduysanız, kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni analizleri ilk siz izleyebilirsiniz. Yorumlarınız, eleştirileriniz ve katkılarınız bu kanalın gelişimine doğrudan etki ediyor. Düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Burası son kale, son hat, son denge.